Hormonlar aslında her yaş grubunu çok ilgilendiriyor. Ama özellikle 35-55 yaş arası kadınlarda çok sık dalgalandığı için o dönemin kadınlarının daha çok ilgisini çekiyor. Doğru yönetildiğinde hayatları ciddi anlamda etkileyen, vücudumuzun görünmez yöneticileri de diyebileceğimiz hormonlarımızı 5 harika besinle nasıl dengeleyeceğimizi anlatacağım. Modern hayatın stresi, uykusuzluk, yanlış beslenme derken hepimiz hormon dengesizliğiyle savaşıyoruz. Ve şimdi anlatacağım 5 besin de bu dengesizliği ortadan kaldırmaya büyük destek oluyor. Bu arada hormonların dengelenmesi için daha kapsamlı bir programa ihtiyacım var diyenler için de hazırladığım Enfit 21 günde yeni bir sen programını şiddetle tavsiye ederim. Yayınlandığı günden bu yana yüzlerce kişiye ulaştık. Çok güzel geri bildirimler aldık. Eğer siz de ulaşmak isterseniz programı açıklamadaki linkten inceleyebilir ve oradan satın alabilirsiniz. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Başta söylediğim gibi özellikle kadınların hormon değişimlerinden daha çok etkilendiğini düşünerek o hormon seviyeleri azalıp arttığında kadınların çok etkilendiğini bildiğimiz için o iki hormonla başlamak istiyorum. Hormonları böyle bir orkestra gibi düşünmelisiniz. Hepsi böyle bir ahenk içinde çalışmalı ama burada değişimleri bütün dengeyi bozan iki hormon özellikle östrojen ve progesteron. Bunlar ikiz kardeş gibidirler. İsimleri hep böyle yan yana anılır ama kişilikleri tamamen farklıdır. Bu yüzden sevdikleri yemekler de farklıdır. Aklınızda böyle kalsın. Östrojen daha çok yüksek yağlı, böyle ketojenik besinleri ama bir yandan da mikrobiyotayı destekleyen besinleri sever. Progesteron ise kaliteli karbonhidratlardan hoşlanır. Bu genel bilgiyi not edin ve geçelim 5 harika besine. Böyle ıssız bir adada kalsanız ve yanınıza sadece bir tane yiyecek almanız gerekse ne alırsınız deseler bana ben avokadoyu seçerdim. Neden? Burada da sıralamada en başta avokado geliyor. Çünkü avokado östrojenin en büyük destekçisi. Kan şekerini dengede tutuyor. Böyle ani dalgalanmaları, ah birden elim ayağım boşaldıları önler. Ayrıca beynimizin de yarısından fazlası yağdır ve avokadonun içindeki sağlıklı yağlar beyni de besler. Ve bonus olarak mikrobiyotayı da destekleyerek hormonların vücutta düzgünce parçalanmasına yardımcı olur. Eğer düzenli adet döngünüz varsa döngünün ilk yarısında böyle birinci günden ovülasyona kadar her öğüne mutlaka bir miktar avokado eklemeye çalışmak hormonlarınızı harika bir şekilde destekler. Evet, ikinci besin grubumuz karaciğer dostu besinler. Tek bir besin demek istemedim burada. Çünkü karaciğerin temizliğine odaklanmamız gerekiyor. Enginar, radika, pancar, kara hindiba, limon, taze zencefil gibi besinler doğrudan karaciğeri destekliyorlar. Hormonları fabrika gibi düşünün. Karaciğeri de fabrikanın temizlikçileri gibi düşünün. Hormonları sadece üretmek yetmiyor. İşi biten hormonları vücuttan atmamız gerekiyor. Ve karaciğerimiz ne kadar sağlıklıysa, o işçiler ne kadar iyi çalışıyorsa hormon dengeniz de o kadar iyi oluyor. Özellikle yumurtlama döneminde bu gruba ağırlık vermenizi öneririm. Evet, üçüncü grubumuz mucizevi tohumlar. Hatta böyle tohum döngüsü falan gibi belki bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Şöyle düşünün, östrojen, progesteron farklı demiştik. Keten tohumu östrojenin yakın dostu, kabak çekirdeği de progesteronun en yakın dostu. Eğer cildiniz kuruysa veya östrojen desteğine ihtiyacınız varsa hemen keten tohumu, özellikle öğütülmüş keten tohumunu tavsiye ederim. Kabak çekirdeği de progesteronun dostu demiştik. Çünkü kabak çekirdeği progesteronun üretimini ve yıkımını destekliyor. Döngünüzün ilk yarısında yani birinci günden itibaren ilk yarısında keten tohumu, ikinci yarısında kabak çekirdeği tüketerek tohum döngüsü ile vücudunuza hormonlarınızın dengeli bir şekilde çalışmasına destek olabilirsiniz. Dördüncü grubumuz kök sebzeler. Bayılıyorum ben de bunlara. Kadınların hormon değişimlerinde genellikle değişimi ilk başlatan progesteron. Progesteron değişmeye başladığında uykular bozulmaya başlar, daha kaygılı hissetmeye, böyle stresle baş etme gücümüzün de azaldığını hissetmeye başlarız. Reglimiz de düzensizleşmeye başlayabilir. İşte burada kök sebzeler devreye girmeli. Çünkü progesteronun en sevdiği besin grubu budur. Özellikle menopoza geçiş sürecindeyseniz tabağınıza daha fazla kök sebze eklemenizi tavsiye ederim. Bu kök sebzeler mikrobiyotayı da besleyerek progesteronun geri dönüşüne de yardımcı olurlar. Beşinci grubumuz hayvansal proteinler ama otla beslenen hayvanlardan bahsediyorum. Buraya dikkat.
Çünkü hormon üretimi ciddi bir enerji, ciddi bir yakıt istiyor. Özellikle otla beslenen grass-fed diye de geçer hayvanların eti ve kümes hayvanları hormon yapımı için gerekli amino asitleri sağlıyor. Bunların arasından ise hindi eti özellikle ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü triptofan içeriyor. Triptofan mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin ön maddesi. Şimdi menopoz sürecinde östrojen düştükçe serotonin de düşüyor. İşte progesteron azaldıkça kendimizi mutsuz hissediyoruz, daha kaygılı hissediyoruz falan. Ve bu durumlarda genellikle karbonhidratlara sarılıyoruz ya. İşte o anlarda doğru proteini almak serotonin üretimini destekleyerek modumuzu yükseltmeye de fayda sağlıyor, destek oluyor. Eğer vejetaryensanız da bu amino asitleri dışarıdan takviye olarak da almanız gerekebilir. Evet, bu 5 besin grubunu hayatınıza dahil ettiğinizde uykunuzun, ruh halinizin ve iştahınızın nasıl değiştiğine inanamayacaksınız. Bu besinleri içeren birçok tarifime Instagram hesabımdan da, YouTube'daki kısa videolardan da ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuduğumdan emin olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, etrafınızda hormon dengesizlikleri yaşayan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlara göndermeyi ve bir sonraki videolar için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.